Sana bir şey soracağım. Ve bu soruyu duyduğunda belki içinde bir şeyler kıpırdayacak. Hayatında seni en çok inciten insanı düşün. O insan sana haksızlık etti mi? Seni terk etti mi? Seni küçük mü gördü? Şimdi, şunu söylersem ne hissedersin? O kişi aslında bir ayna idi. Ve gördüğün şey senin içindeydi. Abdülkadir Geylani bunu 900 yıl önce söyledi. Ve bugün hala çok az insan bu sırrı anlayabiliyor. Bu videoyu sonuna kadar izlersen, belki hayatının en zor ilişkisini farklı gözlerle göreceksin. Belki biri sana neden hep aynı acıyı yaşattığını anlayacaksın. Ya da belki kendini ilk kez gerçekten tanıyacaksın. Neden bazı insanlar hayatımıza tekrar tekrar girer? Neden hep aynı tip insan seni seçer? Ya da sen neden hep aynı tip insanı seçersin? Biri seni terk ediyor, bir süre geçiyor, başka biri geliyor ve aynı şey oluyor. Ya da biri seni küçük görüyor, ondan uzaklaşıyorsun ama hayatına başka biri giriyor ve o da seni küçük görüyor. Bu bir tesadüf mü? Yoksa sen mi bir şeyi yanlış anlıyorsun? Tasavvuf diyor ki, hayır, bu tesadüf değil ve sen yanlış bir şey yapmıyorsun. Ama içinde hala görmek istemediğin bir şey var. Abdülkadir Geylani'nin ayna metaforu tam da bunu anlatıyor. Abdülkadir Geylani 12. yüzyılda Bağdat'ta yaşadı. Onu Gavs-ı Azam olarak bilirler. Yani zamanının en büyük mürşidi. Binlerce kişi ona gelirdi. Şikayetleriyle, acılarıyla, falan kişi bana şunu yaptı diyerek. Geylani onları dinlerdi. Sakin bir şekilde. Ve çoğu zaman şunu sorardı. Seni inciten bu insan, sende hangi duyguyu uyandırıyor? Kişi cevap verirdi. Öfke, kıskançlık, küçüklük, kırgınlık. Geylani hafifçe başını sallardı. Ve derdi ki, o duygu sende yoksa, o insan onu sende uyandıramazdı. Bir düşün bunu. Bir aynaya baktığında ne görürsün? Kendini. Başka birini değil. Kendi yüzünü. Geylani'ye göre hayatına giren her insan da böyle bir aynadır. Seni öfkelendiren biri varsa, içinde bastırılmış bir öfke var demektir. Seni küçük gösteren biri varsa, içinde hala kendini küçük gören bir ses var demektir. Seni terk eden biri seni derinden yıkıyorsa, içinde sevilmeyeceğim diyen bir inanç var demektir. Bu sert bir hakikat. Ama şifalı bir hakikat. Çünkü Geylani bunu suçlamak için söylemedi. Seni uyandırmak için söyledi. Şimdi seninle bir düşünce deneyi yapalım. Gözlerini kapat. Ya da sadece bir an dur. Hayatında seni en çok inciten kişiyi düşün. O kişinin yaptığı şeyi düşün. Şimdi şunu sor kendine. Bu kişinin bende uyandırdığı duygu, ne zaman daha önce hissettim bunu? Belki çocukluğunda, belki bir ebeveyninden, belki çok küçükken. Çünkü ruh, tamamlanmamış işlerini bitirir. İçinde iyileşmemiş bir yara varsa, hayat sana o yarayı tekrar açacak biri gönderir. Acımasızca değil, şifalandırmak için. Geylani bunu şöyle anlatır. Bir insan sana kötü davranıyorsa, ona kızma. Ona dua et. Ve sonra
İçine dön. Çünkü o sana bir şey gösteriyor. Bu bakış açısıyla baktığında, düşmanların bile sana hizmet ettiğini görürsün. Seni inciten insan, aslında içindeki iyileşmemiş yerin adresini veriyor. Bir hekim gibi. Acıyan yere parmak basıyor. Ve sen o acıyı hissedince oraya bakıyorsun. Orayı görüyorsun. Ve o zaman şifalanabiliyorsun. Bu yüzden Geylani der ki, en büyük düşmanın, belki de en büyük öğretmenin. Bu kolay bir hakikat değil. Biliyorum. Ama gerçek olan şeyler çoğu zaman kolay değildir. Peki bunu hayatına nasıl uygularsın? Geylani'nin öğretisinden 3 pratik adım çıkarabiliriz. Birincisi, tepkini fark et. Bir insan seni rahatsız ettiğinde hemen ona odaklanma. Önce kendine sor. Bir bende ne uyandırıyor? Öfke mi? Korku mu? Utanç mı? Yetersizlik mi? O duyguyu tanı. İkincisi, kaynağına git. O duyguyu daha önce ne zaman hissettin? Kim sende bunu ilk uyandırdı? Çoğu zaman cevap çocukluktadır. Bir ebeveyn, bir öğretmen, bir kayıp. Oraya bak, oraya merhamet et. Üçüncüsü, karşındakine dua et. Bu çok zor gelecek ama Geylani'nin en güçlü tavsiyesi bu. Seni inciten kişiye dua et. Ona iyi dilekler dile. Bu onu aklamak değil, seni özgür kılmak. Çünkü birine kızgınlık taşıdıkça zinciri sen taşıyorsun. Dua edince o zinciri bırakıyorsun. Abdülkadir Geylani 900 yıl önce yaşadı. Ama bıraktığı hakikat bugün hala aynı şekilde titreşiyor. Karşındaki insan bir ayna ve sen o aynaya baktığında kızabileceğin en kolay şey aynadır. Ama cesur olan yansımaya bakar ve der ki, bu benim içimde neyin yansıması? Bu soruyu soran insan artık kurban değildir. Yolcu olur. Ve yolcunun karşısına çıkan her insan bir rehberdir. Bazen sert, bazen acı veren ama hep bir şey gösteren. Son olarak sana bir şey bırakmak istiyorum. Geylani'nin şu sözünü bugün içinde taşı. Kalbin huzur bulmazsa dışarıya değil, içeriye bak. Arıyorsan aradığın şey sende. Bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu öğreti sana dokunmuşsa, bunu duymaya ihtiyacı olan birine gönder ve kadim bilgeler oynatma listesine göz at. Daha fazla hikmet orada seni bekliyor. Allah'a emanet olun.